Petrodolar. Zihin açıcı bir kavram. Birazdan hep birlikte dolara neyin kıymet verdiğini öğrenmeye çalışacağız. Aynı zamanda Amerika'yı bu kadar güçlü yapan şeyin de ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Petrol satın almak isteyen her ülke karşılığında dolar vermek ve bu doları da bir yerlerden bulmak zorundadır. Amerikan dolarını tüm para birimlerinden üstün tutan şey, dünya pazarında petrolün yalnızca dolar ile alınıp satılabilmesidir. Evet, bir avuç dolar için. Her şey bir avuç dolar için. Dolar, petrol, Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ı petrol üzerinden okumak yerine dolar üzerinden okuyalım. Hepimizin bildiği bazı kabuller var. Nedir bunlar? ABD petrol kuyularına ve petrole el koymak için Suudi Arabistan'a yakın markaj uyguluyor. Hatta bu sebeple ABD Suudi Arabistan'ı uydu devlet haline getiriyor. Bu genel bir kanı. Ancak aynı zamanda bu sadece yüzeysel bir tespit. Altta yatan mekanizmayı çözemezsek yukarıda yapılan tespit eksiktir, hatta bizi yanıltır. Siyasal ekonomik durumu analiz etmemize de yararlı olmaz. ABD'nin Suudi Arabistan ilgisinin sebebi çok daha hayatidir. Suudi Arabistan ABD için bir beka meselesidir. Suudi Arabistan'ın kontrolünü kaybedecek bir ABD imparatorluğu çöküş evresine geçebilir. Anahtar kelimemiz petrodolar. Her ülke parasıyla dolar alınabilir. Petrol sadece dolar ile satın alınabilir. Evet, her ülke parası dolar satın alabilirsiniz ama petrol alacaksanız dolara ihtiyacınız var. Tüm dünyada petrol ticaretinin dolarla yapılması bu paranın değerini suni olarak yükseltir. ABD'nin bütün o mali zayıflıklarına, bütün borcuna rağmen petrolün dolar cinsinden fiyatlanması, doların rezerv para olmasının temel dayanağıdır. Bir zamanlar Amerika'da kısmen de olsa dürüst bir ticaret vardı. Sonra 1971'de cehennemin kapıları açıldı. Bir zamanlar ABD dolarının karşılığı altındı. 1944 yılında yapılan ve Bretton Woods Anlaşması olarak bilinen bir çerçeve içinde dolar altın demekti. Dolar altın standardı tarafından destekleniyordu. Dolar bir ons altın 35 dolar edecek şekilde altın fiyatına sabitlenmişti. Dahası dolar faiz elde edebiliyordu ve bu durum doların altından önemli bir farkını ortaya koyuyordu. Sistem kısa ömürlü oldu. Ve ABD Başkanı Richard Nixon 1971 yılında ABD'nin altın standardını bırakacağını ilan etti. ABD'nin bunun yerine küresel piyasaların geleceği için başka planları vardı. Nixon yönetimi Suudi Arabistan'la bir anlaşma yaptı. Anlaşmanın özü kısaca şudur: ABD Suudi Arabistan'a askeri satışlar yapacak, silah satacak ve ABD Suudi Arabistan'ı savunacaktı. Karşılığında bütün petrol ticaretinin ABD doları tarafından, ABD doları cinsinden yapılması kabul edildi. Bu sistem petrodolar geri dönüşüm sistemi olarak bilinir. Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Libya gibi ülkelerin petrolden elde ettiği fazla karların ABD'ye yatırım olarak dönmesi gerekiyordu ve
dolar üzerinden petrol ticareti bunu sağlıyordu. Kısa zamanda bütün OPEC üyeleri petrol ticaretini ABD doları üzerinden yapmaya başladılar. Washington tüm dünya ekonomisi ve finansal pazarlar üzerinde bu sistemle kontrol kurdu. Bütün petrol ihracatlarının ABD doları ile işlem görmesi Washington'a bu gücü verdi. Bu bir mihenk taşıdır. Diğer başka operasyonlar, finansal operasyonlar, askeri operasyonlarla sistem kurulmuştur. Petrol ve kur arasındaki ilişki dolara değerini vermektedir. Doların değerini yükseltmektedir. Bu paradigma bütün ihracatçı ve ithalatçı ülkelerin doların değerini arttıracak şekilde belli miktarda bir ABD dolarını ellerinde tutmasını gerektiriyordu. Petrol satın almak isteyenler petrol satın almak için dolar edinmelidir. Bu da dünya finans pazarlarında dolara yönelik talebi arttırır. Petrol satın almak isteyenler deyince kendisine ait petrol kaynağı bulunmayan her ülkeyi düşünmemiz gerekir. Bu pek de önemsiz bir sayı değildir. Sonu gelmez bir dolar talebi meydana getirir. Sonu gelmez bir dolar talebi, sonu gelmez bir arz anlamına gelir. Ve Amerika Birleşik Devletleri kendi küresel hırslarını yerine getirmek için istediği kadar banknot basabilir. Bu sistem sayesinde. Amerika Birleşik Devletleri istediği kadar banknot basabilir. Dünyada başka hiçbir ülke bunu yapamaz. 2000 yılında Saddam Hüseyin yönetiminde Irak, küresel pazara petrol satmak için artık ABD doları kullanmayacağını duyurdu. Bunun yerine Euro'yu benimsedi ve bu karar aslında kolay değildi. Şubat 2003'te Guardian gazetesi, Irak'ın söz konusu politika değişikliğine gittikten sonra süper karlar elde ettiğini yazdı. Petrodolar teorisini reddeden herkes şu soruya da yanıt verebilmelidir. Eğer para birimi Amerika'nın küresel amaçlarında önemli bir faktör değilse, ABD neden sırf petrol satışını yeniden dolara döndürmek için bir ülkeyi işgal etti? Hem de tüm dünyaya yalan söyleyerek, tüm dünyaya Irak'ta kitle imha silahı var yalanını söyleyerek. Eğer gerçekten Irak halkına önem veriyor idiyseler, neden Irak'ın iyi karlar elde etmesine izin vermediler? Irak'ın hikayesi bütün dünyanın göz önünde yaşandı. Libya'da Muammer Kaddafi, altınla desteklenen ve Afrika petrolünü almak ve satmak için kullanılacak bir Afrika para birimi üzerinde çalışıyordu. Benzer önerilerini uluslararası platformlarda dile getirdi ve bunun için de cezalandırıldı. Dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın biliyorsunuz e-postaları sızdırıldı. Sızdırılan e-postalar Kaddafi'nin devrilmesinin ardındaki gücün ABD olduğu ve sebebin de petrodolara yapılan meydan okuma olduğu anlaşıldı. Tüm inkar çabalarına rağmen Clinton'ın söz konusu e-postaları ABD'nin ve müttefiklerinin Kaddafi'nin varsayılan insan hakları ihlalleri sebebiyle değil. Zaten Kaddafi eskiden beri aynı yönetimi sürdüre geliyor. Asıl önemli olan Kaddafi'nin Afrika petrolü için getirdiği öneriler, Afrika petrolünün geleceği hakkında yaptığı planlar olduğu açıkça ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kaddafi taciz edilerek öldürüldüğünde yüksek sesle güldü. Zengin ve refah içindeki bir ülkenin, Libya'nın bütün halkıyla beraber topyekun olarak kaos durumuna düşmesinden hiçbir zaman pişmanlık göstermedi. Gelelim Venezuela'ya. Venezuela yakında dolardan özgürleşeceğini duyurdu. Dünya petrolünün %19'u Venezuela'da. Venezuela, ABD'nin yaptırımlarına karşı yanıt olarak
petrol ödemelerinde dolar kabul etmeyi bıraktığını ilan etti. Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerinin üzerinde yer alıyor. Hemen ardından Donald Trump Venezuela'ya karşı tek taraflı askeri müdahale tehdidinde bulundu ve CIA'de ülkenin petrol zenginliklerine müdahale edileceğini söyledi. İşte bu ikisini üst üste koyduğumuzda pek çok şey ortaya çıkmaktadır. İran. İran'da bir süredir Çin Yuanı gibi alternatif para birimleri kullanmaktadır. Gene İran karlı bir gaz sahasını Katar'la paylaşmakta. Oradan da anlaşılıyor ki Katar da pek yakında dolardan kurtulmaya kalkabilir. Şimdiden Katar'ın milyarlarca dolar değerindeki işlemi Çin Yuanı ile yaptığı bilinmektedir. Yakın zamana kadar Katar ve İran ABD ve ABD'nin müttefikleriyle ters düşerek diplomatik ilişkilerini, kendi aralarındaki diplomatik ilişkileri onardılar ve geliştirdiler. Şimdi bakıyoruz ki uluslararası platformlarda Trump yönetimi iki ülkeyi de hem Katar'ı hem de İran'ı karalamaktadır. Ve bu aslında hiç de şaşırtıcı değildir. Doların bir küresel finans hegemonyası var. Bu hegemonyaya sokulan son çomak bir İsrail gazetesi tarafından yazıldı. Çinli bir devlet bankası İran bankalarına 10 milyar dolarlık bir kredi marjı sundu ve İran'a uygulanan yaptırımları bypass etmek için bu krediyi özel olarak yuan ve euro ile kullandıracağını yazdı. Çin, İran'a 10 milyar dolarlık kredi veriyor ve bu krediyi yuan ve euro olarak kullandıracak İran üzerindeki ABD yaptırımını gevşetmek için. Aslında petrodolar gerçeğini bizzat ABD Dışişleri Bakanı da söylemiştir zamanında. Ağustos 2015'te dönemin Dışişleri Bakanı John Kerry dedi ki bizim bu İran'a yaptığımız, yani ABD'nin İran'a yaptığı nükleer anlaşma mutlaka uygulanmalıdır. ABD nükleer anlaşmadan uzaklaşıp da İran'a ambargo yapmaya devam ederse İran petrodoların tahtını sallayabilir ve dolar dünyanın rezerv para birimi olmaktan çıkabilir. Nedir rezerv para birimi? Dünya ticareti dolar üzerinden yapılıyor. Ve Amerika'ya gücünü veren budur. İran, Suriye ile karşılıklı bir savunma paktı kurmuştu. Ve kendi doğal gazını Avrupa pazarlarına ihraç etmek istiyordu. Bunu yaparken de ABD ve müttefiklerinden kurtulmak istiyordu. Onları devre dışı bırakmak istiyordu. İran gazını Irak ve Suriye'den geçirip Avrupa'ya satmak istiyordu. Tabii bütün bunlar 2009'da Suriye Savaşı başlamadan önceydi. Bu boru hattı savaşı belki de Suriye Savaşı'nın başlamasının bir sebebidir. Böyle bir boru hattı anlaşması şimdi tekrar gündeme gelebilir. Rusya'nın devam eden hava desteği ve askeri varlığıyla kolayca dolar yerine euro kullanan veya yuan kullanan bir doğalgaz pazarı ortaya çıkartılabilir. Peki Rusya'da durum ne? Russia Today isimli Rus televizyonu haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin kendi hükümetine önümüzdeki yıl itibarıyla Rusya'nın bütün limanlarından ABD dolarının çıkarılmasını öngören bir talimat verdi. Asia Times gazetesi der ki Eylül başındaki BRICS toplantısı dünyada gelişen ülkeler var. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika. Bunların hepsine birden BRICS ülkeleri deniyor. Bu ülkelerin kendi aralarında kurduğu platformda Putin bir demeç verdi. Bu bir bomba demeç olarak kabul edildi. Putin der ki burada Rusya BRICS ülkelerinin gelişmekte olan piyasalarının dünyanın küresel mali ve ekonomik mimarisinin adaletsizliğinden kötü etkilendiklerini belirtir. Dünyanın küresel mali ve ekonomik mimarisinin adaletsizliği dediği zaman nedir bu? Dünyadaki mali ve ekonomik mimari BRICS ülkelerin aleyhine, dolar ve doların sahibi olan ülkenin lehine çalışmaktadır.
Gene devam eder Putin. Uluslararası mali düzenleme reformlarını ilerletmek ve sınırlı sayıdaki rezerv para biriminin aşırı tahakkümünün üstesinden gelmek için partnerlerimizle birlikte çalışacağız. Rezerv para birimi. Sınırlı sayıdaki rezerv para birimi dediği dolar. Aşırı tahakkümün üstesinden gelmek için partnerlerimizle çalışacağız. Üstü kapalı bir mesaj veriyor. Ve diyor ki BRICS ülkeleri ABD dolarından ve petrodoların tahakkümünden kurtulmak için bir arada çalışmalılar. Bunu üstü kapalı söylemiş. Fakat Çin'den çok önemli bir hamle geldi. Çin şu anda dünyanın satın alma gücü paritesi bakımından dünyanın en büyük ekonomisidir. Ve Çin Putin'in bu önerisini desteklemektedir. Yakında Çin, yuan cinsinden fiyatlandırılan Çin para birimi ve tümüyle altına dönüştürülebilir olan bir ham petrol vadeli işlemler sözleşmesi oluşturacak. İşte bu adım petrol endüstrisi için oyun değiştirici bir adımdır. Dikkat edelim, hem Rusya hem de Çin bir süredir dev miktarlarda altın satın alıyor. Son dönemde Türkiye de bu trende eklendi. Türkiye'deki piyasa oyuncuları ve yorumcuları arasında rezervleri takip edenlerin pek azı bu durumu gördü. Türkiye'nin altın toplamaya başlamasını alçak sesle de olsa soranlar vardı. Bu açıklamalar aynı zamanda onların sorularına da bir cevaptır. Rusya şu anda altın rezervleriyle kendi dar ruble para arzının %27'sini karşılayabilir. Ne dedik? Rusya şu anda altın rezervleriyle kendi dar ruble para arzının %27'sini karşılayabilir. Yani Rus rublesinin %27'si altın karşılığındadır. Rusya'nın kendi bastığı ruble kadar %27'si kadar altını var. Bu bütün öteki büyük ülkelere göre açık ara önde bir orandır. Çok önde bir orandır. ABD Merkez Bankası yıllar önce uzun zamandır altın edinmediklerini kabul etti. Yani doların altın karşılığı falan yok. Doların karşılığı yok. Çin şu anda Afrika ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak kalıcı bir ticaret yolunu yani İpek yolunu oluşturma yönünde büyük adımlar atıyor. Çin'in İpek Yolu projesi olarak bilinen bu muazzam projeyi hayata geçirme konusunda kararlı adımlarını herkes takip ediyor. Merak edilen konu şu: ABD bu yol üzerinde bir kontrol elde edebilecek mi? İşte bu saydığımız şeyler doları etkilemiş olan en yeni gelişmelerden yalnızca birkaçı. Dolardan uzaklaşanlar Amerika'nın düşman listesine giriyor. Dolardan uzaklaşanlar olarak listelenen ülkelerin hepsi, işgal edilmiş olanlar dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun zamandır hasmı olan ülkelerdir. Peki bu bir tesadüf mü? Değil. Pek çok kaynağa göre Suudi Arabistan terörist grupları finanse etme konusunda çok cömert. Ama aynı Suudi Arabistan Katar'a terörist grupları desteklediği için ambargo uyguluyor. Katar'a ilişkin kaygıların kökeninde gerçekten Katar'ın terörist gruplara sağladığı varsayılan finansman mı var? Yoksa Katar'ın dolardan uzaklaşması mı var? Yuan'la işlem yapıyor Katar. İran'la işlem yapıyor. İran'la kendi aralarında dolar olmayan işlemler yapıyorlar. Dünya pazarında da Katar ve İran dolar dışında dünyaya petrol ve gaz satmaya başlıyorlar. Anlaşılan o ki tüm olanların temelinde ABD'nin karşılıksız para basma tekelini sürdürme isteği var. ABD doları gittikçe aşınmaya başladı. Bu durum ABD'de doların sahiplerini endişelendiriyor. Daha doğrusu çıldırtıyor. Süreç ABD ve karşı kamptaki ülkeleri hep birlikte bir çatışmaya, hatta bir savaşa doğru sürüklüyor. ABD durumunu korumak için savaşa girmekten çekinmeyecektir. Peki bu topyekün bir dünya savaşı olabilir mi? Bilmiyorum. Dünya savaşı büyük bir söz ve insan kondurmak istemiyor. Özetlersek, ABD dünya ekonomisini dolar ile kontrol etmektedir. ABD finansal pazarların üzerindeki sıkı kontrolünü dolarla sağlamaktadır. Dolar güçlü bir para
Çünkü petrol ihraç eden ülkeler dolar ile petrol satıyorlar. Bütün ithalatçı ve ihracatçı ülkeler ellerine dolar tutuyorlar. Dolar olan talep doları yükseltiyor. Dolar petrol gibi hayati bir üründe uluslararası çapta kabul edilen tek para olduğu için diğer tüm emtialar, çelik, demir, bakır, arkasından gıda maddeleri, et, buğday, bütün reel ve finansal varlıklarda petrolün izlediği yolu izliyor. Yani onlar da ticarette dolar kullanıyorlar. Onların alım ve satımı da dolar üzerinden yapılmaya başlandı uzun zaman önce ve böyle devam ediyor. Tabii bu durum uluslararası ticaretin ve ekonominin diğer sektörlerine de sirayet ediyor. Sonuç olarak uluslararası ticaret ve ekonominin parası dolar oldu. Bütün bu sonuçlar petrol ticaretinin dolarla yapılması sayesinde olmaktadır. Bu durum doların değerini kaçınılmaz olarak arttırmaktadır. ABD bu bahsettiğim değerli doları istediği kadar basabilmektedir. İstediği kadar banknot basıyor ve karşılıksız olarak basıyor. Ve istediği her şeyi yapıyor. Sistem bu. Suudi Arabistan ise sistemdeki bug'dır. Sistemin püf noktasıdır. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyorum.